Herkese selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Topaloğlu. Bugün sizlerle C# üzerinden hesap makinesi yapacağız. Derseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yeni bir form oluşturarak Visual Studio 2019'u kullanıyorum. Yeni bir proje oluştur. Windows Form uygulaması. Sonraki ismini hesap makinesi olsun. Yerini hemen seçiyorum. Visual Studio. Masa üstünde Visual Studio klasörün içine kursun. Hemen kurulsun. Oluşturulsun bakalım. Tamamdır. Şimdi öncelikle bir form tasarımımızla başlayalım. İlk önce benim istediğim butonlar olacak. Butonlar olacak. Buton 1 olsun. Bir button olsun hemen ismi. Hızlıca. Rengini ve yazının boyutunu büyütmek istiyorum. Boyutu 12 olsa 12 olsun. Yazı fontu. Tamamdır. Bu güzel. Yazı boyutunu büyüttük. Rengi böyle kalabilir. Hatta bakayım bir. Tamam, rengi buton face olsun. Bu şekilde ben birden 9'a kadar isimlerini ve name'lerini oluşturup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben birden başlayıp hem ismini hem name'lerini değiştirdim. Bir button, işte 9 button, 9 button. Bu şekilde bunları yaptık. Ardından biz bir tane text box gerekli. Neden text box gerekli? Bunları atıyorum, ben 1'e bastığım zaman bu, yani bizim her şeyimiz text box'ın içinde gözükecek. 1'e bastığım zaman bir text box'ın içinde gözükecek. İsmini hemen göster text diyeyim mesela. Göster text. Şimdi benim ilk önce bunları 1'den 9'a kadar bu text box'ın içinde yazdırmayı öğrenelim. 0 olsun. İlk önce 0 olarak gözüksün. Text align'ı ortalansın. Ardından fontunu biraz büyütelim. Birinci butona bastığım zaman benim istediğim bu göster text'inde bir gözüksün istiyorum yani. Bu yüzden nasıl yapacağım? Eğer göster text'i eşitse 0'a, göster text'i ne olsun? 1 olsun. Çünkü biz birinci butona bastığımız anda birinci butonu hemen bir deneyelim mesela. 1'e bastığım zaman 1 oldu. Şu an 1'e basamıyorum. Sürekli 1'e basamıyorum. Bu sorun var. Bunu yapmamız lazım. Bunun için de şöyle yapacağız. Else, yani göster text'i eşit değilse 0'a. Yani nedir? 0'dan farklıysa. 0 değilse ne olsun? Göster text 0 değilse nedir? 1'dir, 2'dir. Burada mesela 1 olacak. Göster text ne olacak? Göster text artı eşittir olsun. Bu da ne? Else dedim. Yani ne bu? Göster text'i 0 değilse, herhangi bir sayıysa bunu göster text'ini sürekli 1 artılayacak. 1'e eşitlemeyecek. Sürekli olarak 1 artılayacak. Hemen deniyorum. İlk önce bastım. Bu çalıştı. 1'e eşitledi. Ardından else, yani 0'a eşit değil, sürekli artık üstüne ekleyecek. Sürekli üstüne ekliyor böyle. Bu şekilde üstüne ekliyor. Dilerseniz ikinci butonumuzu da yapalım. Sonra ben keseceğim. Eğer göster text'i eşitse 0'a ne olsun? Göster text'i eşit olsun. Neye? 2'ye, bu sefer ikinci buton. 2'ye eşit olacak. Else dedin. Göster text'i 0 eşit değilse ne olsun? Göster text'i eşit olsun. Artı sürekli artılasın.
2'yi sürekli artılasın. Bu şekilde 2'de. Üçüncüyü de yapalım ve sonrasında ben hızlandırayım. Eğer göster text'in text'i eşitse sıfıra ne olsun? Göster text'in text'i eşit olsun 3'e. String olduğu için tırnak işaretleri kullanıyorum. Else ne olsun? Değilse, sıfıra eşit değilse göster text'in text'i eşit olsun 3'e. Sürekli 3'ü artılasın mesela. Bir deniyorum. 2'ye basıyorum. 1'e basıyorum. 3'e basıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar çalışmıyor tabi. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bunları 9'a kadar yaptım. İşte 9'a bastığımız zaman göster text'i eşitse sıfıra 9 olsun göster text. Eğer göster text'i eşit değilse sıfıra herhangi bir sayısı ne olsun? Göster text'ini 9'a bastığım zaman 9 artılayacak. Eşitlemeyecek. Ardından ben tekrardan 0 ve aynı şekilde 0 ve direkt kopyaladım. Noktayı da eklemek istiyorum. 0 butonu ve nokta butonu olacak. 0 button ve nokta butonu da olacak. Noktayı da şuraya koyayım. Bunların yerini değiştireceğim sonrasında. Nokta da şu an gördüğünüz gibi biraz aşağıda. Middle olsun. Middle center biraz daha iyi. Hemen noktanın name'ini de değiştirelim. Nokta button olsun. Sıfıra bastığım zaman aynı şekilde olacak. 0. Bunu hiç else artılamaya gerek yok da yine yapayım. Noktaya bastığım zaman ne olsun? Nokta olsun. Noktayı da hiç artılamaya gerek bile yok. Zaten hata verir muhtemelen. Kalabilir. Ya da kalmasın. Şöyle olsun. Tırnakların içine alalım. Bir deneyelim. Bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Sıfıra basıyorum. Şu an bir şey olmuyor. Neden? Çünkü sıfır bu. Mesela 1 olursa sıfıra bastım. Sıfırı sürekli artırlayabilirim. Aynı şekilde nokta da artırlayabiliyorum. Bu şekilde bunları sürekli artırıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Artık yavaştan yerimiz kalmadığı için yazdırmıyor. Büyütebiliyor muyum? Büyütemiyorum. Ayarlamam lazım onu. Ardından isterseniz yavaştan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerimize geçelim. Bunlar için de yine buttonlar oluşturacağım. Hatta şu dördünü şöyle direkt kopyalasam çok daha iyi olur. Artı topla button, çıkar button dedim name'ine. Eksi yaptım. Ardından çarpma ve son olarak bölme. Arkadaşlar ben bölme için şunu kullanmak istemiyorum. Yani şu slash olmasın. Ben direkt şurada hazırlamıştım. Onun yerine bunu kullanacağım. Bunu koydum. Name'ini de bölme button dedim. İşlem butonlarımızı toplama, çıkarma, çarpma ve bölme butonlarımızı yaptıktan sonra ben istediğim bir şey daha var. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Mesela buraya 2 artı diyeceğim. 2 artı 2 eşittir'e bastığım zaman burada bana direkt sonucu gösterecek. Ama ben bir aşağısında da şurada bir label oluşturup burada işlemin sonucunu değil de kaçla kaçın toplandığını mesela 2 ile 2'nin 2 artı 2'ni burada göstermesini istiyorum. Burada sonucu gösterecek. Bunun için bir tane label oluşturuyorum. İsmine ne diyeyim şu anlık? Boş kalsın. Yani label 1 olarak kalsın. İsmi de alt text olsun. Tamamdır. Bu da hazır. Şimdi toplama işlemimize bastığımızda ne olacak? İlk önce iki tür değişken oluşturmamız lazım. Birincisi string işlem. Yani bunu string işlem biz işlem olarak tutacağız. Örneğin topla butona bastığımızda bu işlem artı olacak. Çıkarma butona bastığımızda bu işlem eksi olacak. Ardından double adında iki tür değişken daha oluşturuyorum. İlk ve ikinci olarak. Bunlar da bizim ilk yani
ilk yazdığımız ardından toplaya bastıktan sonra bu ilki kaydedeceğiz. Ardından ikinciyi gireceğiz. İkinciyi de eşittir butonunda kaydedeceğiz. İlk eşit olsun neye? Convert to double. Double adında oluşturduk. Neden double oluşturduk diye sorarsanız biz virgüle çıkmasını da istiyoruz. Göster text'in eşit olsun. Ardından işlemimiz artı olacak. Çünkü toplama butonundayız. Ardından alt text'in text'i eşit olsun. Neye eşit olsun? Göster text'in text'ine eşit olsun. Artı bir tane de artı eklesin. Çünkü toplayacağız ya. Hemen gösteriyorum. 2'ye bastım mesela. Artıya bastığım anda 2 artı dedi. Ardından 5 gireceğim. Tabi silinecek burası. Onu da yapalım hemen. Silinmesi lazım. Alt text. Ardından göster text'in text'i eşit olsun. Neye? Sıfırlansın. Şimdi başlattım. 2 artı sıfırlandı. 2 daha dedim. Eşit dedim. Burada eşittir butonu olacak örneğin. Ondan sonra toplamı bulacak. Bu şekilde topla butonu bu şekilde oldu. Hemen eksi butonuna da geçelim. Karışıklık olmasın. Alt alta olsun. Direkt kopyalayayım. İlk eşit olsun. Convert to double göster text'ine işlemimiz eksi. Alt text'in text'i eksi olsun. Göster text'i girip ardından çıkarmayı da yaptık. Hemen çarpmayı geçtim. Çarpmayı da bir aşağıya yazalım. Çarpmayı da hemen tuttum. Yapıştırdım. İşlemimiz bu sefer çarpı olacak. X olacak. Burada da çarpı göstersin. Son olarak bölme. Bölmeye de bastığım anda ne olacak? Kopyaladım. İlk eşit olsun. Convert to double'ın göster text'in içine eşit olsun. Ardından bölme için şuradan kopyaladım. İşlem bölme olacak. Burada da bölme olarak göstersin. Bir deneyelim. 9 mesela 9 bölü 9 çıktı. 8 çarpı eksi 3 eksi 5 bölü. Şimdi şöyle bir eksik var. Ben burada geri silme, tek tek silme ve tamamen silme butonları istiyorum. Onları da hemen yapalım. Ve sonra eşittir butonumuza geçeceğiz. Sıfırı kopyaladım. Ne olsun ismi? Bu bizim silme, tamamen silme butonumuz olsun. Sil button. Sil button. Ardından bir tane de benim geri gitme tuşum olacak. Bunu da ismini ne yapayım? Şöyle geri silme anlamına gelsin. Geri sil button. Sil button. Tamamdır. Şimdi ilk önce hangisini yapalım? İlk önce geri silme. Geri silmeyi yapalım. Geri silmek için öncelikle geri silme için if eğer ne convert to double içinde ne olsun? Göster text'in text'i büyükse sıfırdan. Yani burada ne yazdık? Göster text'imiz sıfırdan büyük olduğunda ne olsun içinde? Göster text'in text'i eşit olsun. Göster text'in text'inin remove silsin. Neyini silsin? Göster text'in text'inin length'ini yani uzunluğunu silsin. Ardından eksi 1 azaltsın. Ve tekrardan birer eksi 1 olarak azaltsın dedim. Ardından bir tane daha eğer göster text'inin lengthi uzunluğu eşitse sıfıra yani tamamen sıfır olduğunda
ne olsun? Göster text'in text'e eşit olsun sıfıra. Yani bu eksiye inmesin. Hatta şunu kapatıp bir bakalım nasıl bir şey veriyormuş. Mesela 5 5 girdim. Basıyorum. Hata verdi bana. Mesela hata verdi. Neden? Giriş dizisi doğru biçimde değil. Çünkü eksiye doğru gidiyor. Biz sıfırdan büyük dedik. Ama burada eksiye doğru gidiyor. Hata vermemesi için bunu yaptım. Deniyorum. 5 5 girdim. Basıyorum. Sıfıra eşit olduğu zaman sıfır olduğu zaman sıfıra eşitlendi. Sıfırdan zaten geri gitmiyor. Bu şekilde geri sil butonu bu şekilde biraz iyi kavramak gerekiyor. Sil butonu da basit. Direkt sil butonu. Göster text'in text'e eşit olsun. Sıfıra direkt eşit olsun. Alt text'in text'i de ne olsun? Boş olsun mesela. Eşittir unuttum. Evet başlatıyorum. Bir deneyelim onu da sil butonumuzda. Girdim. Çarpıya bastım. Burada bu çıktı. Tekrardan sildiğim anda burası boş kaldı. Burası sıfırlandı. Sil ve geri silme butonlarımız da hazır. Ardından eşittir butonumuzu yapmaya geçelim. Tekrardan bir buton ekliyorum. Eşittir button. Eşittir'e bastığımız zaman inen aşağı alıyorum. Şöyle kaydırayım. Eşittir'e bastığımız zaman ilk önce ikinci demiştik hatırlarsanız. Birinciyi kaydediyor. İkinciyi de kaydetmesi lazım. İkinci convert to int to double neye? Göster text'indekine kaydetsin. Kaydettikten sonra ne olacak? Hatırlarsanız işlem startı toplam startı demiştik. İşlem çıkarmayı ise eksi vermiştik. Bunu kullanacağız şimdi. Eğer işlem artı eşitse neye? Artıya eşitse mesela yani işlem toplamaysa ne olsun? Eğer işlem eşitse artıya eşitse ne olacak? İlk önce tabii bir sonuç double adında sonuç değişkeni oluşturacağım ben. Sonuç değişkeni oluşturacağım. Sonuç eşit olacak. Yani toplamayı sonuca eşitleyeceğim. Sonuç eşit olsun. İlk artı ikinciyi toplayıp sonuç yani bunların toplamı sonuca eşit olsun. Ardından bu sonucu göster text'inde göstereceğim. Sonuç toString'e eşitliyorum. Çünkü sonucu biz double olarak ayarladık. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl bir şey verecek bize. Doğru gidebilmiş miyiz? 2 artı mesela 2 artı 2 bastığım anda 4 dedim. Sildim. Tamamen sildim. 3 artı 6 9. Şimdi ben bu 9'u 3 artı burada da alt text'te göstermek istiyorum. Bunun için de yukarısında ondan önce olacak. Alt text'in text'i eşit olsun. Neye? Artı eşit olsun. Çünkü artılayacağım. Göster text'in text'ine eşit olsun. Şimdi burada niye artı koyduğumu düşünürseniz ben burada eşittir koysaydım benim daha önce alt text'imde hemen direkt buradan göstereyim. 3 artı 3. Şimdi ben burada sadece eşittir kalsaydı bu 3 burası 3 olduğu için göster alt text'im direkt 3 olacaktı. Ama ben burada artı eşitlediğim için 3 artı 3. 3 direkt buraya geçecek. Yani silme olmayacak. Dediğim anda 3 artı 3 gözüktü. İşte sildim. Artı 6 artı 3 mesela 9. Bu şekilde burada sonucunu gösteriyor. Burada geçmişini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben burayı durdurayım. Hemen eksi, çarpı ve bölmeyi yapıp geleyim. Aynı şekilde sadece işlem taraflarını değiştiriyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben direkt bunları 4 işleme tamamladım hızlıca. İşte bölümse ne olsun? Burada bölüm sadece kullandım. Yani aynısını kullanmadım. Çünkü bilgisayarda bölüm işareti olarak bu var ve çarpım işareti olarak da yıldız var. Yani x koyamam çarpmaz yoksa. Eksi ve artı zaten aynı. Hemen bir başlatalım. 6 bölü 3 desin mesela. Bana ne verecek? Pardon yanlış yaptım. 6 bölü 3 eşit olsun 2. 3 6 2 verdi bana. Hemen 9 çarpı 5 45 tamam.
8 bölü 3 desin mesela. 2,66 dedi. Bu şekilde. Bunları da yaptıktan sonra ben yüzde buton, x kare buton, kök al buton ve 1 bölü x butonlarını da eklemek istiyorum hızlıca. Yani daha kullanışlı olması için uygulamamızın. Bunlar için de ilk önce yüzde button, ardından kök diyelim. Ardından 1 bölü x olsun. 1 bölü x button ve tekstini de değiştirelim. Ve son olarak x kare istiyorum. Tamamdır. Bu buttonlarım hazır. Ben şimdi hızlıca bir düzen yapayım. Şu daha göze güzel durması için hızlıca bir düzen yapıyorum. Tamamdır. Bu olsun. Bunlar olsun. Tamamdır. Bu şekilde olsun. Bunları da yaptıktan sonra hemen yüzde butonumuzla başlayalım. Şurada biraz oynama olmuş. Yüzde butonumuza bastığımızda ilk önce yüzde buton nasıl hesaplanır? Bir sayı girilir. O bir sayıyla bir sayı çarpılır, ardından yüze bölünür. Bu yüzden biz ilk sayımıza girdireceğiz. Aynı toplama çıkarma gibi. Convert to double ne olacak? Göster tekstin eşit olacak. Ardından işlem eşit olacak. Yüzde desin mesela. Yüzdeye eşit olsun. Ardından alt tekstin teksti artı eşitlesin. Neye eşitlesin? Göster tekstin tekstine eşitleyip artı deyip yüzde işareti koysun. Tamam, ardından bir de son olarak göster teksti eşit olsun. Neye? Sıfıra, yani sıfırlansın. Tamamdır. Şimdi ben bunu yaptım. İşlem yüzde olacak ama biz eşittir butonda işlem yüzde olduğunda ne olması gerektiğini yazmadık. İşlem eşitse yüzde ne olacak? İlk ve ikinci çarpılacak. Ardından yüze bölünecek ve bizim yüzde butonumuz da bitmiş olacak. Bir deneyelim. Mesela ilk önce label temizleyelim. 2 yüzde 3 deyip çarptığım anda 0,06 dedi. Yüzde butonumuz bu şekilde. Ardından x kareye girelim. X kare olsun. X karede direkt eşittire basmamıza gerek kalmayacağı için bu içten ikinci i eşitlesin. Convert to double göster tekstin tekstine eşitlesin. Ardından alt tekstin teksti eşit olsun. Göster tekstin teksti artı x kareyi koysam buraya iyi olur. X kareyi koydum. Bitirdim. Ardından başka ne olsun? Şimdi formüle geçelim. İkinci olduğu zaman ne olacak? Matpov. Yani bu matpov ne demek? Bu mat kütüphanesi. C# mat kütüphanesinden pov'unu kullanıyorum. Ne yani? İkinci deyip yani x'in karesini alacak. Karesini dedim. 2 yani. Ardından göstersin. Göster tekstin teksti eşit olsun. İkinci toString'e dönüştürdüm ve bitirdim. Şimdi bir hata var mı bir kontrol edelim. Convert double'a dönüş. Alınan alt text. Burada artı koymadım. Bir deneyelim. X kare 5 x kare 25. Ardından x kareyi de yaptık. Ne yapalım? Kök almayı yapalım. Aynı şekilde aynı mantık üzerine yine mat kütüphanesini kullanacağım. İkinci eşit olsun. Convert to double'ın neyine eşit olacak? Göster tekstine eşit olacak. Ardından alt teksti eşit olsun neye? Göster gösteri yazdırsın. Ardından artı deyip kökü de göstersin.
Tabi boşluk bırakacağım. Karışmasın. Tamamdır. Ardından işlem ikinci eşit olsun neye? Mat'ın kök almada squirt'i kullanıyorum. Squirt yani direkt ikinci dedim buraya. Ardından göstersin. Göster teksti eşit olsun neye? İkinci deyip toString dedim ve bitirdim. Mat kök alma da hazır. Ve son olarak 1 bölü x'i de yapalım. 1 bölü x de yine aynı şekilde olacak. Ben bunu yine bu sefer kopyalıyorum. Üstler desin. 1 bölü x'i aldım bu sefer. Burada 1 bölü x'i göstersin. Bu sefer direkt 1'i böleceğim. Neye böleceğim? Neye böleceğim? İkinciye böleceğim. Ardından direkt göstersin. Tamamdır. Bir deneyelim. Bakalım bir sorun var mı? 5 kök dedi mesela. 5 kök. Bunun sonucu. Sadece şurada 1x'in şunu biraz küçültmem lazım. Biraz fazla büyük olmuş yazısı yani. 10 desem. 6 1x. Evet. 6'nın 1 bölü x'e bölümünden sonuç şu. Ben rich box istiyorum. Rich box ne? Benim tüm her şeyimi kaydedecek. Rich box benim her şeyimi kaydedecek. Bunun için ne yapacağım? Eşittir'e bastığımda eşittir olduğunda yani ne olacak? Rich box 1'in app teksti sonraki teksti ne olsun? Biraz boşluk bıraksın. Ardından şunu dedim. Artı deyip artı alt tekstini göstersin. Ardından ilk önce alt tekst ardından biraz daha boşluk bırakıp eşittir deyip neyi gösterecek bize? Göster tekstini gösterecek. Ardından da tekrardan biraz bir alt satıra geçsin. Hemen bir deneyelim bakalım istediğimiz olmuş mu? 9 dedim. Artı 6 dedim mesela. Eşittir bastığım anda 9 artı 6. Hatta şunların arasını biraz daha boşluklu yapabilirim. Artı 6. Evet yani bu şekilde. Yani şurada siz şurayı anlamadıysanız ne artı t bunlar boşluk bırakmayı sağlıyor. Siz isterseniz boşluk bırakmazsanız hemen dibinde olur. Hemen bir deneyelim. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Artı 6 3 dedim mesela. Bu tarafta oldu. Silelim. Mesela son olarak bunu temizlemeyi yapalım. Temizleme butonu ekleyelim ve bölümümüzü ve hesap makinemizi bitirelim. Temizle. İsmini temizle button. Hemen rengini de ayarlayalım. Turuncu olsun. Temizle butona bastığımda ne olacak? Rich box direkt clearlansın, temizlensin. Bu şekilde kalsın. Bir label oluşturacaktım. Henüz bir işlem yok yazdıracaktım da bu şekilde kalsın. Ardından şeyi yapmam lazım. Temizle butonuna bastığım zaman Rich text box'ın scroll bar'sı 0 olsun. Ve sonra da bu butonu kapatalım mesela. Temizle butonunun receivabl'ını kapatalım. Temizle button receivable false olsun. Bunun true'lu nerede açılsın? İlk başta da kapalı olsun mesela bu o zaman. Receivable false olsun. Gözükmesin. Şu an gözüküyor tabi. İlk başta eşittir olduğunda temizle button'ın receivable'ı orada true olsun. Bir deneyelim. Şu an kapalı. Eşittir'e basımı açılacak. 3 çarpı 9 27 burada kaydetti. Ardından bir tane daha girelim. 7 çarpı 8 56 dedin. Sildim tekrardan. 8'in kökünü alsın. Şunu yaz dersin. Temizleye bastım anda buton gitti. Ve burası da silindi. Evet arkadaşlar benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım hesap makinesi videomuz sizin için gerçekten kullanışlı ve anlaşılır geçmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi,
Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese iyi çalışmalar.